Kuveyt'ten sonra en çok pahalı gelen yer burası olmuş olabilir. Arazi olarak Türkiye'nin 1/1000 kadar, yani Yalova kadar bir yermiş. Alışveriş merkezinin içinde, çölün ortasında, arkamda görüyorsunuz buz pisti yapmışlar. İnsanlar kayıyor. Vergi olmadığı için yaşam standartları daha rahat. Suudi Arabistan'da eskiden kadınlar araba süremezken yasaktı. Araba sürmek için bile buraya gelirlermiş. 2000'li yılların başına kadar. Ki ÖTV falan hiçbir şey yok, düşünseniz ya. O yüzden arabalar da uygun, benzin de uygun, elektrik, gaz da uygun, örnek veriyorum. Burası aslında Bahreyn'in diğer yüzü, arka mahalleleri. Gelirlerinin sadece şu an günümüzde %16'sı gaz ve petroldenmiş, biliyor musunuz? Sizlere iyi seyirler, bana da güzel bir Bahreyn gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun 113. ülkesi Bahreyn'e hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok güzel bir körfez ülkeleri gezimin artık yavaştan sonuna gelmeye başladım. Hatırlarsınız, Irak'tan başlayan yolculuğumla akabinde Kuveyt'e, sonra Dubai'ye, sonra buraya geldim. Ve körfez ülkeleri içerisinde artık Suudi Arabistan dışında neredeyse hepsini ziyaret etmiş olacağım. İlk bölümde buraya olan yolculuğumu, neler bilmeniz gerektiğini, ülkenin birazcık girişindeki gördüğüm izlenimleri sizlere anlatmış. Bahreyn ülkesinin başkenti Manama'da birazcık dolaşmıştık, hatırlarsınız. Bugün ise gerçekten turistik noktalarda zorlandığım bu ülkeye dair hem gözlemlerimi anlatacağım, hem bir gün boyunca birlikte gezeceğiz ki artık akşamüstü oldu, çünkü gündüz hiçbir şey yok buralarda ve çok sıcak oluyor. Hayat akşamüstü başlıyor, hatta bazı müzeler akşam 5'te açılıyor. Böyle beraber gezeceğiz. Çarşı, pazar, yeme içme hem de Bahreyn'in zenginliğine dair bildiklerimi anlatacağım. Çöl turuydu, dalıştı vesaire bu gezide yapmayacağım. Çünkü diğerlerinin hepsinde yaptım. Benim için bundan sonra aynı hissiyatı yaratacağı için hani tercihimi birazcık da dolaşma tarafında kullanmak istedim. O yüzden hani siz buralara gelirseniz bilin ki çöl turu buralarda olmazsa olmaz, ama gerçekten ülkede gezilecek yerler anlamına Google'a da girip baktığınızda neredeyse bir elin 5 parmağını geçen bir yanıt bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bura gezilecek bir yer değilmiş. Bunu görmüş olduk hepimiz. Bura uğranacak bir yermiş. O yüzden çaylar, çekirdekler hazırsa, beni artık günün hangi saatinde istiyorsanız, kahvaltıdaysa afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler, bana da güzel bir Bahreyn gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. 1,5 milyon kişinin yaşadığı bu ülke Asya'nın en küçük 3 ülkesinden bir tanesi. Hong Kong, Maldivler'den sonra. Nüfusunun %80'inden fazlası göçmen. Burası göçmenler diyarı. Kişi başı geliri 20-30 bin dolar görünse de gerçekte 60-70 bin dolar olduğu söyleniyor. Başkent Manama. Ben aslında Bahreyn ülkesinin aynı Kuveyt gibi Bahreyn City diye bir başkenti vardır diye düşünmüştüm ama hiç de öyle değilmiş. Manama diye bir başkentleri varmış. Genel kültür olsun, hani 2 gün sonra coğrafya dersinde falan çıkar ya da kim 500 milyar ister de bir yere not alın. Ülkede resmi olarak 33 tane ana ada var. Ama yapay adalar diyarı burası. Tıpkı Dubai ya da Abu Dhabi gibi olmaya çalışmışlar ama çok da umursamamışlar. 80 küsür tane adaları olmuş. 50 tane yapay ada yapmışlar ve bunu tamamen yaşam için, aynı zamanda denize kurutup içine binalar, alışveriş merkezleri, finans merkezleri yaparak başarmışlar. Yani bildiğiniz ülkenin sınırlarını suyun üstünde büyütmüşler. Ve bu ülke arazi olarak Türkiye'nin 1/1000 kadar, yani Yalova kadar bir yermiş. Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. Petrolü körfez ülkeleri içerisinde ilk bulan ülke Bahreyn. Ben bunu bilmiyordum mesela. Ben Suudi Arabistan falan sanıyordum. 1932'de buluyorlar. Ve ilerleyen dönemlerde size bildiklerimi anlatmaya tabii ki devam edeceğim. Biraz hızlandırılmış gidiş oldu. Bir yandan da açım, biliyor musun? Giriş yapıp yemek yiyesim var. Şimdi biraz dersimize yine haritadan çalışalım. Şu anda bakın, batımızda Suudi Arabistan ve hemen güneyimizde Katar, yukarıda Kuveyt, doğuda İran, aşağıda da Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyorsunuz. Ben bu Bahreyn adasının, ana adanın şu an bakın başkenti Manama. Size önceki bölümde şuraları gezdirmiştim. Şimdi şu havalimanına yakın olan Al Muharrak dedikleri bölgedeyim. Burayı geziyorum. Arapçada sok, çarşı demek ve böyle buralarda çok fazla çarşılar, pazarlar görebiliyorsunuz ve bulunduğum yerde böyle çok sakin bir turistik nokta yapmışlar. Burayı şu anda dolaşıyorum. Böyle birazcık Dubai'deki o pazarlara falan da benziyor. Klasik Arap mimari tasarımlarını görebileceğiniz bir çarşıdayım. Ama
çoğu yer kapalı. Gündüz otelden çıktığımda şöyle biraz çarşıda falan dolaştım. Hiç kimse yoktu. Akşamüstü olunca biraz daha hareketlenmeye başlamış. Bugün burada günlerden cumartesi. Cuma ve cumartesi günleri bu ülke şeriatla yönetildiği için resmi tatil. Önceden Dubai falan da böyleydi. Ama sonra batıya ayak uydurmak için çalışma saatleri vesaire konusunda Dubai mesela tatil günlerini cumartesi pazar yaptı. Ama burada hala devam ediyor. Burayı önceki bölümde anlatmıştım size. Suudi Arabistan'ın halkı için burası bir kaçamak yeri. Suudi Arabistan'da eskiden kadınlar araba süremezken yasaktı. Araba sürmek için bile buraya gelirlermiş 2000'li yılların başına kadar. Sonra burası genellikle gece hayatı, işte erkeklerin kaçamak yaptığı ki size önceki bölümde o bölgeyi göstermiştim. Böyle klaplar mı ne ararsanız var. Öyle bir yer kurmuşlar. Ve amaçları da Suudi Arabistan'daki işte eğlenmeye gelen, çünkü burada alkol serbest, insanlara turizmi pazarlamakmış. Zaten turist yok onlardan başka. Fiyatlar çok pahalı. Yani bir tane bira içiyorsunuz 10-15 dolar falan. Ve hatta 1980'li yıllarda buranın kralı Suudi Arabistan'a 22 kilometrelik denizin üstünden köprü yaptırtıyor. Coğrafya ilişkisini, bağlantısını daha böyle sağlamlaştırmak için. İşte o köprüden de Suudiler hafta sonu partilemek, eğlenmek, içmek, alışveriş yapmak için buraya geliyorlar. Yani buranın en büyük turizmi pazarladığı ülke Suudi Arabistan. O yüzden hani bunlar Dubai ya da Katar gibi böyle turizm için ölmüyorlar. Böyle bir gayretleri de yok. Zaten parayı petrol ve gazdan vurmuşlar. Artık günümüzde de finans ve teknoloji hizmet sektöründeki şirketleriyle parayı kazanıyor ülke. This is my first time here. I'm tourist. Türkiye. Allah, para bozdurmaya çalışıyorum. Bakalım verecek mi? Pasaport istiyor. I will, thank you. Eyvallah. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Eyvallah. Thank you. Eyvallah. Hallettik. Paramız var. Ya hemen pasaport devre mi kaldı? Artık kopyayla idare ediliyor. Bak şimdi bunların parasını size bir tanıtayım madem paramız var artık. Var ya bak Kuveyt'ten sonra en çok pahalı gelen yer burası olmuş olabilir. En değerli dünyadaki paralardan bir tanesini tutuyorum elimde. Kuveyt'te bir dinarları 150 falan mı diye hatırlıyorum. Burada bir dinarları 125 TL'ye falan geliyor. Şu verdiği para bir sadece hani değersiz gibi görünebilir ama şu bir dediği dolar olarak 2,3 dolar yapıyor. Şu elimdeki 20 ve yaklaşık olarak 50 dolar. Böyle üzerinde krallarının fotoğrafı var. Ya bununla çok rahat bir yerde yemek yersin. 50 dolar sonuçta yani. Bugün bu kadar paramız var. Bu bizi akşama kadar gezdirir. Hadi gidelim. Bu ne kadar güzel bir şeymiş ya. Ne kadar şaşalı. Böyle yürüyorum şu an dükkanlara baka baka acıktım. Hadi gidip bir yemek yiyelim. Çok sakin. Bugün Küdükatçı'nın yeri. Önceki bölümde size anlatmıştım. Burada o kadar çok Hintli ve Bangladeşli var ki yani onlara çıkarsanız zaten Bahreyn'i göremiyorsunuz. Vatandaşı yok resmen. Bir de önceki bölümde gittiğimiz yer daha lükstü. Burası böyle daha yatay mimarinin olduğu sakin yerler. Bir restoran buldum. İnşallah birazcık lokal görünüyordu. Güzel bir şeyler yiyeceğiz. Şu an hava çok güzel oldu. Gündüz bayağı sıcaktı. Şu tarafta falan diye tahmin ediyorum. Şöyle bir petrol ofisleri var. Kaldırımlar maldırımlar böyle. Yakında bir restoran buldum dedim ya. Buraydı işte. Neymiş? Grill. Kapalı ki bu ya. Allah Allah. Bugün burada bayram mıdır, seyran mıdır, seçim mi var? Desek seçimde olmuyor ya. Anlamadım ki. Gittim her yer kapalı. Allah Allah. İşte geride bir tane daha vardı. Oraya bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. İlginç. Bak burası aslında Bahreyn'in diğer yüzü, arka mahalleleri biliyor musunuz? Yani fark ediyorsunuz o lüks bitti nelere döndü. Burada mesela Hint yemekleri yapıyorlar. Samosalar falan var. Bizdeki böreğe benzeyen. Şöyle pana benzeyen bir şey var. Yapraktan sarıp yapmış. Böyle bir yer geziyorum şu anda. Hiç Bahreyn gibi değil burası. O şatafat bitti resmen. Benden başka hiç turist görüyor musunuz? Yani zaten buraya turizm için niye gelinir diye baktım. Şurada bir tane UNESCO korumasında bina var. Gittim bak çekmek ihtiyacında bile bulunmadım. O kadar söylüyorum sizlere. Burayı pazarlamışlar ama hiçbir şey yok. Hiç beğenmedim. Yani bu Bahreyn'le ilgili yapılan bütün yorumlar doğruymuş. Canlı canlı da şahit oluyorum. Şurada bir restoran buldum deniz kenarında. Güzel de bir gün batımı oluyor. İnşallah açıksa karnımı doyurup gün batımı keyfi yaparız. Gidelim bakalım güneşe doğru. Instagram şu an yıkılıyor. Irak'taki rüşvet olayı ile ilgili
Irak İçişleri Bakanlığı harekete geçmiş ve soruşturma başlatmış. Bakan bizzat kendisi. Bunu kalbi olarak yapmıştım. Rüşvete dayanamadım. Çünkü hem 250 dolar vize parası vereceğim, hem ülkeye girdiğimde polis de oradaki adamlar organize olacak, benden rüşvet alacaklar. Gururumu yediremedim. Hem de bana iftira atacaklar. Sanki ben yalan söylemişim gibi. Hiç işim gücüm yok da bunun iftirasıyla prim kasacağım. Sırf var ya kendi milletimin insanları bu yaşanan durumu ülkeye girerken yaşamasınlar, haberleri olsun diye yaptım. Ama hani bizim tarafta haberlere falan çıkması normal. Ama Irak tarafında ben bir aksiyon alacaklarını, soruşturma başlayacaklarını hiç düşünmemiştim. Oradaki elemanlardır, polislerdir vesaire soruşturma başlatılmış ama nihai karar polislerle ilgili olmadığı, oradaki acenteyle ilgili olduğu söyleniyor. Ya ben pasaportu polise verdim. Oradaki aracı adam da polisle konuştu ve ikisi beraber beni ülkeye aldılar. Yani o para ortadaki bir paraydı. Bak yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Görünen köy kılavuz istemez. Ben insani olarak bunun ahlaksızlık olduğunu göstermek istedim ve tepki almak, bir eylemde bulunulması beni çok şaşırttı. Rüşvet iğrenç bir şeydir. Özellikle gelişmemiş ülkelerin kanını emer. Adaletin, hukukun olması için eğer bir adım da Irak için bir faydam olduysa turizm anlamında ne mutlu bana. O yüzden böyle bugün bir olay oldu. Instagram şu an yıkılıyor. Bir hayalin peşinde hesabından bakarsınız, görürsünüz zaten. O yüzden hep söylediğim şey şu: ben size hiçbir zaman yalan söylemedim. Ne yaşadıysam onu gösterdim. Sizlere, çocuklarınıza örnek olmaya çalıştım. Ve iyilik, adaletin kazanması için elimden geleni yaptım. Yaptıklarımdan pişman değilim. İnşallah bir gün hepimizin mutlu olacağı bir dünyada yaşayacağız. Adaletin ve huzurun, sükunetin olduğu güzel günlerin olacağı şekilde. O yüzden Irak'ta da yaptıklarımı, anlattıklarımın arkasındayım. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Acıktım. Hadi gidelim artık, yeter. Şimdi böyle bir yere geldim. Tekne turları yapılan, gün batımını da izleyebileceğiniz bir körfez noktası burası. Yemek yiyeceğim. Allah'ım burası da kapalı. Allah, tadilatta. Ya bugün neler oluyor? Gerçekten istediğim hiçbir şey olmuyor. Burada teknelerle bir tur yaptırıyorlarmış. Belki sonra onu da yaparım. Yemek yemek istiyorum. Allah'ım artık açık bir yer bulup. Şu ana kadar en hareketli burasıydı. Şöyle bir manzaram var. Sizler şu an kışı yaşarken burada biz yazı yaşıyoruz. Çünkü burası 12 ay yaz. Ama yazın yaz olarak kabul edilmiyor. Felaket sıcaklardan dolayı 50-55 dereceleri görüyor. Şu an en güzel zamanı, bu coğrafyanın zaten en iyi zamanı Ekim'le Nisan arasıdır. Aklınızda bulunsun. Çok rahat bir şekilde ferah ferah gezersiniz. Böyle sucuk gibi terlemeden. Şöyle bir marinadayım. Bak ne kadar nezih oldu yine ortam bir anda. Ki yürüyerek 10 dakikada geldim oradan buraya. Şu açık yerlerden birinde artık karnımı doyuracağım. Şurası da güzele benziyor. Allah'a mer. İçerisi mis gibi kokuyor. Burada karnımızı doyuralım hadi. Şimdi burasının puanı falan da güzel. Yemekler de çok güzel kokuyor. Gayet de tertemiz bir yere benziyor. Buradan direkt seçiyorum mesela. Humuslar 1.3'müş. Yani bunu 2.70 ile çarparsanız dolar karşılığı. Yani 4 dolar falan yapıyor yaklaşık olarak. TL olarak da 120 katı falan. Şöyle çok güzel kebaplar da var. Böyle ızgara bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Güzel bir akşam yemeği yiyebilirim. Gündüz burada yapacak hiçbir şey yoktu. Akşamüstü her yer hareketlendiği için ben de kendimi böyle öğleden sonra gibi dışarılara attım. Ama akşam 4'te hava kapanmaya başlıyor. Burada 5'te de tam karanlık oluyor. Mevsimin geçişlerini, saat farkını burada net bir şekilde hissediyorsunuz. Ama hava çiçek, karnımızı doyuralım. Buranın bir de böyle kordon kısımlarında dolaşarak güzel bir gezi yaparız. Aşağıda sıcacık ekmek yaptıklarını görüyordum. Dedim inşallah bana da verirler. Humus o kadar iyidir ki bak, daha tadına bakmadan söylüyorum. Bu humusu nasıl bu kadar iyi yapabiliyorlar? Fatüş salatası söyledim, çok meşhurdur Arap ülkelerinde ve dolma. Ve porsiyonlar da çok büyük bu arada. Bu kadar geleceğini tahmin etmemiştim. Dolmanın da tadına bakalım. Evde yemişim gibi. Bir şey diyeyim mi? Hiç bu kadar iyi çıkacağını tahmin etmemiştim. Karışık kebap da söyledim. Günün en güzel anı. Yıllardır dünyayı gezerim. Gittiğim hiçbir yerde bir karışık kebabın bu kadar çok geldiğini görmedim. Yani normalde yanına pilavıydı, salatasıydı döşerler. Ucundan ucundan tırtıklarsın. Kocaman etler geldi. Bakalım. Hemencik. Bunda aşırı kıyma tadı var. Buna bakalım. Bu biraz daha yağlı. Hep demişimdir Arap ülkelerinde en iyi şey tavuk diye. Bakalım bu nasıl. Bu da şiş tavuk. Bu en güzeli. Şu da et.
soslandırmışlar, marine etmişler. Yumuşak bir kuzu eti yiyorum. Harika. Afiyet olsun. Karnım doydu, yani o yemeği var ya 2 kişi çok rahat yer, bitiremedim, imkansızdı. Ödediğim para da 28 dolar falandı. Yani bu kadar pahalı bir ülkede bile gayet normal bir para ödediğimi o masaya düşünüyorum. Yorumu siz yapın. Çok güzel bir akşam oldu. Hava çiçek. Buradan kenti izlemek çok güzel oluyormuş. Kordon boyunca şimdi yürüyüş yapıyorum. Şöyle uzaktan bir Bahreyn'i görelim. Vallahi güzelce yemeği yedikten sonra madem dedim böyle deniz kenarındayım, bir de çay söyledim, şöyle çay keyfi yapıyorum mis gibi. Bunların çayını ilk defa içeceğim. Baharatlı gibi. Güzel. Bir önceki bölümde insanların akşamları neler yaptığını, nerelerde eğlendiklerini, zaman geçirdiklerini size o mahalleye götürüp yerinde anlatmıştım. Sonra dedim ki hani ikinci bölümde ne anlatayım? Hani kordondur, meydandır, pazardır arıyorum. Yok, yok. Yani yeşillik zaten yok. Bu ülke ada ve çöl aslında teknik olarak. O yüzden böyle devasa alışveriş merkezlerinde zaman geçirirlermiş. Buranın da adı Avenues diye, Kuveyt'teki gibi çok büyük bir alışveriş merkeziymiş. Burada şimdi hem zaman geçireceğim, hem ne yapıyorlar onu gözlemleyeceğim, hem de bu ülkeye dair bildiklerimi sizlere anlatmak istiyorum. Özellikle ekonomi konusunda ve yönetim konusunda birazcık dersime çalıştım. Sürçülisan etmeden güzelce aktarayım sizlere. Hadi gelin içeriye girelim. Bu arada hava çok güzel oldu. Hani gündüzle akşamın arasında dağlar kadar farklar var. Bakın milyarlarca dolar harcayıp şuralara finans merkezleri kurmuşlar. Orası sadece 2 milyar dolara mal olmuş. Burası da çok büyük bir merkezmiş. Şöyle yine buraya Karim uygulamasıyla geldim. Uber gibi yaklaşık olarak 6-7 dolar falan verdim. Gündüz çekim yaptığım yerden beni buraya bıraktı. Cezene değil mi o ya? Aa, Cezene Buran şeyi mi var burada, restoranı Bahreyn'de? Direkt alışveriş merkezinin girişine koymuşlar. Kapatacağım çünkü yine güvenlik var. Uyaracak beni, biliyorum. Vallahi ben bunu çekemezsem kafayı yerim, o yüzden uyarırlarsa uyarsınlar. Hatırlarsınız Kuveyt'teyken size bir şey anlatmıştım. Bu ülkelerde çok ciddi bir obezite sorunu var demiştim. Hatta Kuveyt'in en büyük sorunlarından biri oymuş. Dünyadaki en obez yerlerden biri demiştim. Sırf bu yüzden de işte çok uzun alışveriş merkezleri yapıyorlar. Bu alışveriş merkezlerini uzun yapmaları sebebi çok hamur işi ve pilav tükettikleri için ve spor yapmadıkları için yürüyüş yapmıyorlar. O yüzden de kilo alıyorlar. İşte bu alışveriş merkezlerini uzun yapıyorlar ki onlar özellikle sıcak, kavurucu yaz dönemlerinde bu serin yerlerde yürüyüş yapıp birazcık spor yapsınlar istiyorlar. Bir nebze de kurdukları alışveriş merkezleri böyle uzun oluyor. Katlı da ama daha çok uzunlamasına önem veriyorlar. Bildiğiniz insanlar aslında Avenues, cadde demek zaten. Bu caddelerden alışveriş merkezinin içinde yürüyüş yapıyorlar. İçeriye girdiğinizde böyle bakar mısınız? Işıl ışıl bir alışveriş merkezi yapmışlar. Bak, insanlar görüyor musunuz? Sokakta hiç kimse yoktu. Herkes alışveriş merkezinde. Ağaçları da koymuşlar böyle, sanki insanları çekmeyeyim yine ne olur ne olmaz, bir kordonda yürüyormuşsun hissiyatı yapmışlar. Bu kadar insanı şu ana kadar ülkenin hiçbir yerinde görmedim. Buranın uzunluğu 1,5 kilometreymiş. Aynen söylediğim gibi. Yani şu ana kadar size anlattığım her şey birebir yaşanarak size gösterdiğim, araştırmalarla beraber tecrübe ettiğim detaylar ve Türk markalarını da görmeye başladım. Bak, burada Defacto var. Burada Türk mutfağı var, Şişler diye. Zaten bu coğrafyada Türk markasının olmadığı masa yok. İyiyiz. Afrika'da da bayağı olmaya başladık. Avrupa'da zaten var. İnsan bizim markalarımızı görünce gurur duyuyor. Gidiyorum vallahi, hani yürü yürü bitmez. Herhalde muhtemelen sadece belli bir kısmını gezerim. Yaklaşık yarım saattir falan yürüyorum. Şimdi şöyle bir yere geldim. Bakın, sanki bir kentin içini geziyormuşum gibi meydanına bir şekilde ulaşıyorsunuz. Aynı böyle Avrupa'daki sanki bir pazarın, meydanın, tarihi noktanın örneğini yapmışlar burada. Olayları buymuş, çözmüş olduk. Demek ki dışarısı o kadar sıcak ki ve görecek hiçbir şey yok ki insanlar alışveriş merkezlerinde sosyalleşip zaman harcıyorlar. Bunu Bahreyn'de gördüm ve şu ana kadar hiç beğenmediğim yerler listesine, yani turistik anlamda söylüyorum, yaşamı tabii ki bilemem, Bahreyn diyebilirim. Bana Instagram'da da birçok takipçime Bahreyn'e gidiyorum, ne önerirsiniz dediğimde birçoğu burayı çok beğeneceğimi söylemişlerdi. Gerçekten en güzel yer şu ana kadar burası oldu. Şehrin içerisindeki noktalarda. Bakın, tertemiz, pırıl pırıl alışveriş merkezinin önüne bir kordon kısmı yapmışlar. Trafiğe de kapatmışlar.
İnsanlara böyle çocuklarını almış yürüyüş yapıp akşam serinliğinde dolaşıyorlar. Böyle deniz kenarında bir dünya gökdelenleri görüyorsunuz. Oteller, finans merkezleri, iş noktaları vesaire. Hatta şurası dünya ticaret merkezleri. Yine bu tarafta kuruluyor. Ama tabii turizm anlamında hiçbir önemi yok bunların. Tamamen para yönettikleri yerler. Zenginliğin birazcık aslında şov yapmış hali. Gerçekten ülkenin bütün adalarının üstüne kurdukları kentler bile turizm için değil. O yapay kentleri, adaları, mahalleleri tamamen kendi burada yaşayan halkının istihdamı ve konaklaması için yapıyorlar. Barınması için ya da ticaret için. Yani turizmlik pek şeyleri yok, ihtiyaçları yok. Şurada çok güzel bir dolunay da var. Böyle ben de akşam dışarıya çıktım. Bahreyn'de yürüyüş yapıyorum. Bir yerden soğuk geliyordu. Meğer alışveriş merkezinin içinde çölün ortasında arkamda görüyorsunuz buz pisti yapmışlar. İnsanlar kayıyor. Helal olsun. Bunu bile düşünmüşler. İşte para neler yaptırıyor. Bak şimdi şurayı biraz böyle yukarıdan izlerken sizlere bir şey sormak istiyorum. Coğrafya kader midir? Yoksa her insan kendi kaderini kendi mi belirler? Yorumu siz yapın. Bir şey demek istemiyorum. Çölün ortasında istenirse insanlar ülkesindeki milleti için böyle çocukların eğlenebileceği yerleri buz pistine kadar düşünebiliyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi yazın. Buradayken şöyle bir bakarken bunu düşündüm. Ya dedim inanılmaz gerçekten. Şimdi bir şeyi düzeltmek istiyorum çünkü insanların ve ülkenin hakkına giremem. Oteldeyken kahve içtiğimde size yaklaşık 4 civarında verdiğimi söylemiştim. Ve sanki ülkenin geneli böyleymiş gibi bir yorumda bulunmuştum. Bu yanlıştı. Mesela şu an şu markanın Arabica diye biliyorum. %100 işareti olan çok iyi kahveleri var. Kuveyt'te de çok iyiydi. 1400'e yani bizim 160-170 TL'mize böyle bir kahve alabiliyorsunuz. O kadar lezzetli ki kahveler. Gerçekten artık favori çekirdeğim oldu diyebilirim. O yüzden hani ben bu konularda biraz hassasım. Sürçülisan ettiğimi bir anda fark ettim ve düzeltmek istedim. İnsanlar çok tatlı. Çalışanlar, yabancılar, göçmenler bile çok kibar. Sonra biraz araştırdım ki burası ilk petrol çıktı ya. Onun öncesinde Osmanlı'nın himayesindeymiş. Sonra İngilizler gelmiş. İngilizler gelince de çok fazla İngiltere'ye gidip gelmişler. Günümüzde de İngilizceyi çok iyi konuşuyorlar. Bu yüzden de böyle bir İngilizce rahatlığı var ülkede ve insanların çok kibar olduğunu fark ettim. Yani o hüt hüt sertliği yok burada. Geldiğinizde göreceksiniz bizi de çok seviyorlar. İnsanların sıcakkanlılığını çok beğendim. Bahreyn'de şu ana kadar en çok sevdiğim kısmı olabilir. Yüzlerce yıldır aynı ailenin yönettiği Bahreyn'le ilgili birazcık artık detaylı bilgiler verelim mi? Osmanlı'nın Hicaz bölgesi ve Kızıldeniz bölgesini kontrol altına almak için yıllarca yönettiği bir yermiş burası. 1912'ye kadar da Osmanlı yönetmiş. Sonra İngilizler gelmiş. Ama o zamanlar petrolün esamesi dahi okunmuyormuş. Burası inci ve ticaretle dönen bir aday ülkesiymiş özünde. Sonra 1971 yılında ülke bağımsızlığını ilan etmiş. Devlet önce emirlikle yönetilse de 2002'de tam bir devlet olmuş ve krallık olarak yönetilmeye başlamış. Çok yakın bir tarih yani ben bu kadar yakın olduğunu mesela bilmiyordum. İşte aslında petrolün zenginliğiyle bugüne kadar gelmiş olan Bahreyn ülkesi 1,5 milyon nüfusuyla en büyük stratejik ortaklığını da hani Suudi Arabistan'la yapıyor. 80'lerde hatta o köprüyü yapmışlar dedim mi denizin üstünde. İşte o zamandan beri de aslında en büyük ticaret noktalarından birisi olmuş. Petrolün artık tam anlamıyla keşfinden sonra. Bu arada Bahreyn Arapçada iki deniz anlamına geliyor. Bunu hem denizden kasıtları ada olmaları hem de yeraltı zenginliklerinden dolayı bu şekilde bir ismi varmış. Ve ülke anayasal bir monarşi ile yönetiliyor. Yani nasıl? Kral var, herhangi bir parti yok ama halkını seçtiği milletvekilleri var. Ama ikinci, üçüncü bir parti, daha doğrusu parti diye bir şey olmadığı için aslında hem halkı temsil eden bu milletvekilleri yönetimde söz sahibi ama nihai olarak kararı veren yine kral. Ve buradaki ailenin de ismi Kalifa. Şu andaki krallarının ismi ise Kral Hamad bin İsa al Kalifa'ymış. Ve hükümetin yani yürütmenin başındaki de Salman bin Hamad al Kalifa. Yani bir de kral alttaki başbakan gibi düşünebilirsiniz. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu bakanlar ve başbakanı yine kral atıyor aslında. Yani halk milletvekillerini seçiyor ama
Ama bu en önemli noktalardaki bütün yönetimi yönlendiren kişi kral oluyor. Monarşi bu şekilde yönetilen bir sistem. Babadan oğula geçiyor zaten. Yani diyeceksiniz ki madem hani bir hükümet yok, bir milletvekilleri eyvallah var, partiler yok. Nasıl seçim oluyor? Aslında halktan oy toplamak için bu önemli insanlar, milletvekilleri artık kim olacaksa projelerini sunuyorlar ve aslında insanların temsilini, böyle nüfusun temsilini aynı bizdeki mantıkta ama küçük bir yetkiyle yönetiyorlar ülkenin genelini. Ama yine söylüyorum, bütün her şeyin son kararını veren kral. Hatta bu yönetim sistemi hani artık bu körfez ülkelerinde hep gördüğüm ve nihai sonuca vardığım bir varsayımları var. Çok hızlı karar alıyoruz diyorlar. Aynı Dubai'deki gibi. Mesela Dubai de dünyada en kolay iş yapılan yerlerden bir tanesi ve özellikle Dubai, biz çok hızlı karar aldığımız için böyle bir sürü onay merciinden ya da işte fikir birliğine uyuşamadığımızda kral ya da işte kim varsa yöneten o anında karar verdiği için çok hızlı karar alabiliyoruz. Bu şekilde de çok hızlı ülkeyi yönetiyoruz diyorlar. Bunun aynısını Kuveyt'te de, Umman'da da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de, Suudi Arabistan'da da görebiliyorsunuz. Bahreyn'de artık buradaki son örnek ülkeydi. Keza Körfez'de İran'da var mesela ama İran'ın asla böyle bir yönetim şekli yok, biliyorsunuz zaten. Ve bu ülkenin az önce yaptığım bir araştırmada gelirlerinin sadece şu an günümüzde %16'sı gaz ve petroldenmiş, biliyor musunuz? Diğer tamamı finans ve yatırım şirketlerindenmiş, hizmet sektöründenmiş. Yani o gördüğümüz gökdelenler vardı ya, işte onlar aslında bankacılık gibi düşün, para basılan şirketlerin genel merkezleri. Körfez ülkeleri içerisindeki en liberal ülke olarak biliniyor Bahreyn. Hepsine gittim neredeyse. Suudi Arabistan'da inşallah bir gün giderim. Daha genel yorumlama şansım olur. Gerçekten rahatlar. İnsanlar da mutlu. Ülkede vergi yok. Kazandığınız bütün para sizin. Sadece KDV var %10 kadar ki turistseniz, alışveriş yapmışsanız tax refund oluyor ya, vergi iadesi havalimanlarında. Bunu alıyorsunuz ama insanların kazandıkları paranın tamamı ceplerine kalıyor. Çünkü sıfır vergi. O yüzden birçok şirketleri de buraya çekip yatırım teşvikleriyle beraber parayı buraya aktarmaya çalışıyorlar. Çünkü devletin gelir vergisine ihtiyacı yok. Ki ÖTV falan hiçbir şey yok. Düşünseniz ya. O yüzden arabalar da uygun, benzin de uygun, elektrik, gaz da uygun, örnek veriyorum. Vergi olmadığı için yaşam standartları daha rahat. Gözlemlediğim kadarıyla insanlar çok aşırı lüks yaşamıyorlar burada ve genel olarak birçok insan istediğine ulaşabiliyor fiyatlar anlamında da. Orta üstü bir ülke, gelir anlamında çok aşırı yüksek değil ama keyifleri yerinde gibi. Bir de hatırlarsanız hukuk konusunda Kuveyt'te işte İslami hukukun da olduğunu, kadınların, erkeklerin isterlerse 4 eş ile evlenebilecekleri ve kadın haklarının biraz daha düşük olduğunu söylemiştim. İşte Bahreyn öyle değilmiş. Burası daha liberal ve demokratmış haklar konusunda ve haklar ve özgürlük konusunda. Zaten insanların giyimlerinden bile anlıyorsun. Çok rahatlardı mesela buradakiler, Dubai gibi. Mesela Kuveyt böyle değildi. Kuveyt'te daha o netliği ve keskinliği hissedebiliyorsunuz. Mesela Kuveyt'te bar yok, gece hayatı yok. Burada hepsi var. Giyimler rahat. Bunu ikisini kıyaslama konusunda bakarsak rahatlık ve demokratik o algı anlamında Bahreyn'in daha iyi olduğunu gözlemledik. Bir de burası aslında nasıl ünlü olmuş biliyor musunuz? Formula 1 sayesinde ilk ev sahipliği yapan ya 2004'te, hatta geçen hafta bunun Metallica konserin bir şeyi varmış. Bir sürü insan gelmiş sırf Formula 1 için. Aslında ülkenin en büyük turizm atılımı Formula 1. Vallahi başka da neredeyse hiçbir şey yok. Gezilecek yere mesela bir gün gelirseniz bana hak verirsiniz. Bir tane kaleleri var. Bir tane 400 yıllık hayat ağaçları var. Çölün ortasında nasıl ayakta kaldığı hala bilinmiyor. Çünkü bir su yok etrafta ve hala bu araştırılıyormuş. Yapay adalar yapmışlar. Oralara küçük işte mahalleler kurmuşlar. Zaten Dubai'de krallarını gösterdim. Hani eğer önceden siz çok iyi bir yer görmemişseniz mesela Dubai gibi, gelip belki ilk defa bunu tecrübe etmek için ziyaret edebilirsiniz. Bir tane çok büyük camileri var. Bu körfez ülkelerinin içindeki en büyük camilerden bir tanesi. Ben onları da çok gördüğüm için gidip merak etmedim. Ben birazcık da dolaşma kısmını merak ettim. Ülkenin zaten aşağısında hiçbir şey yok. Her yer çöl. Çöl safarisi de yaparsınız hayatınızda hiç çöl görmemişseniz. Ama genel hatlarıyla Bahreyn böyle bir yerde. Peki gittiğim bu körfez ülkelerini kıyaslayacak olursak Denizciğim bize ne önerirsin deseniz ne derim? Şimdi de onu anlatayım. Doğal güzellikler anlamında benim burada en çok beğendiğim ülke Umman olmuştu. Çok yıllar önce gitmiştim. Çok güzel böyle tabiatı var. Göller falan var, vadiler var. Birazcık daha hoşuma gitmişti.
Kesinlikle Dubai buranın kralı. Katar birazcık daha yolu var. Yani çok daha başlarda bence. Hani ilerlemiş hali bu. Kuveyt'le Bahreyn'i de asla bir gezime dahil etmem. Yani turistik anlamda ölmem, bitmem buralar için. Zaten bu iki ülkenin de böyle bir iddiası yok. O yüzden hala gerçek anlamda dünyanın birçok ülkesinin üstüne çıkmaya başlayan ve en çok ziyaret edilen 10 yerden biri olan Dubai bu işin hakkını veriyor. Hiçbir tanesinde görsel, doğal güzellik yok. Hiçbir tanesinde kuş sesleri, ağaçlar, orman, o rüzgarı hissetmiyorsunuz. Tabiatına ya da tarihine aşık olmuyorsunuz. Tamamen yapay şeyler ama paranın gücü ve bu alışveriş çılgınlığı vesaire, gece hayatı ne derseniz ya da mega yapılarla buraya turistleri çekmeyi başarmışlar ki yatırım teşvikleriyle de ekspatları, yani şirketlerde çalışan insanları burada yaşayacak şekilde bir sistemin içerisine dahil etmişler. Bu seferki dünya turumda Körfez ülkelerini gezip sizlere aktarmak istedim. Sürçülisan ettiysek affola. Özellikle Irak'ta gelen başıma o şeyleri hala böyle psikolojik olarak bugün haberlerde görüp duruyorum. Hatta Irak'ta bir sürü televizyon, ana akım medyada falan çıkmış ve birçok Iraklı bana teşekkür ediyor. Kusura bakma, böyle bir şekilde seni ağırlamak istemezdik ülkemizde diye. Ki ben ne demiştim Irak'ta size? İnsanlar çok iyi demiştim. Ama bu rüşvet olayı çok canımı sıktı. Çünkü demiştim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim o pasaportuma yapılan sürecin hala üzüntüsünü yaşadığım için ben yandım. Hani sizler yanmayın. Gelirseniz böyle bir şeyin varlığından haberdar olun diye aslında paylaşmıştım ama Irak tarafından böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Kalbini kırdığım, yanlış bir şeyler söylediğim varsa hakkını helal etsin. Ben olabildiğince adil, şeffaf bir şekilde insani duygularımla dünyayı gezmeye devam edip sizlere anlatmaya, aktarmaya devam etmek zorundayım. Çünkü siz benden gezi rehberi almak, benim önerilerimle bir yere gitmek için beni izliyorsunuz. Sen 2 gün sonra bir yere gidersen, ben yanlış bir şey söylersem demez misin Deniz senin yüzünden böyle oldu diye. Senin hakkına girmek istemediğim için bu kadar şeffaf ve doğal davranıyoruz. Çünkü olan bu. O yüzden içimden geldiği gibi ne yaşadıysam size göstermeye devam edeceğim dünya turlarında. Muhtemelen bundan sonraki videoda beni bambaşka bir kıtada izleyeceksiniz. Birazdan bagajımı da yapacağım çünkü. İnşallah bir başka ülkelere ve coğrafyada bildiğim her şeyleri sizlere anlatmaya devam ederim. Hanımlar beyler, Bahreyn gezimiz bitti. Artık Körfez ülkelerinden ayrılıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.